Videomuz iki kısımdan oluşacak. İlk bölümde yaşadığım tecrübeleri sizlerle paylaşacağım, dile getireceğim. İkinci bölümde ise çekmiş olduğum fotoğraf ve videoları yorumlayacağız. İşte netleme başarısını yorumlayacağız, ISO başarısına bakacağız. Bu şekilde iki parçaya ayırmış olacağız videomuzu. Şimdi bu bölümü atlamak için ileriye sarmadan önce bir şey açıklamak isterim size. Günümüzde herhangi bir konuda ilgili ihtiyacımızı karşılayacak bir cihaz aldığımızda, bir alet alacağımızda onlarca alternatif karşımıza çıkıyor. Yani bir bıçak bile alırken karşımıza onlarca, yüzlerce alternatif çıkıyor. Ve bana kalırsa bu ürünler içinde gerçekten kötü olan, yani gerçek manada kötü olan bir ürün yok. Sadece ihtiyacımızın doğru karşılanması, ihtiyacımızı iyi belirlememiz ve ona uygun ürünü doğru belirleyip ona yönelmemiz kalıyor. Ben bu makineyi almadan önce D500 kullanıyordum ki hala benimle. Bu Z6-2'yi alırken de hedeflerimden biri full frame bir makineye ihtiyacımın olmasıydı. İkincisi ise video başarısı yüksek bir makine olmasıydı. Bu yönde araştırmalarım vardı. Yani hem full frame olacak hem de video başarısı üstün bir makine hedefim vardı. Çünkü Nikon'da fotoğraf başarısı olarak bir endişem olmadı asla. Beklentimi fazlasıyla karşıladı. Mesela bu alacağım makinenin aynasız bir kamera olması ya da çok hafif olması, küçük olması gibi öne çıkan hedeflerim yoktu. Evet, lafı çok uzatmadan belki sizin de merak ettiğiniz asıl noktayı şimdi cevaplamış olayım bu girişle. Ben bugün bu ihtiyacımı karşılayacak bir makine alacak olsam yine Z6-2'yi düşünmeden alırdım. Çünkü aradığım özellikleri fazlasıyla ve iyi bir şekilde karşıladı. Şimdi karşılaştığım olumlu ve olumsuz yönlere bir göz atalım. İlk yapmış olduğum kutu açılışı videosunda size gövdeden bahsetmiştim. Gövde bir DSLR makine büyüklüğünde değil. Ama o aynasızların işte elde kaybolan küçük oyuncak hissini veren yapısından da çok uzak. Benim için önemli kıstaslardan biri hani şu serçe parmağının gövdede kalması. Çünkü bu denge ve kullanabilirlik açısından beni etkiliyor. Şu serçe parmağı makinenin gövdesinde kalabiliyor. Ama şu yükseklik eğer bir 2 milim daha, 3 milim daha kısa olsaydı bu sefer problem yaşayabilirdim. Gövde ile ilgili ilk söyleyebileceğim konu bu. Ele oturması, verdiği his gayet güzel. Makine üzerindeki tuş yerleşimi de Nikon'da alışageldiğimiz düzende. Ben aynı markanın farklı kameralarda farklı düzen kullanmasını pek sevmiyorum. Çünkü onlara geçtiğimiz zaman alıştığımız işte bize hız kazandırmış zamanla düzenin değişmesi beni biraz rahatsız ediyor açıkçası. Ama genel itibariyle bu makinede herhangi bir değişiklik yok. Örneğin D500 kullanan biri için bütün atacağınız fonksiyonları da yerli yerinde bulabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. İşte minör değişiklikler var diyelim. Tabii bir de menü yapısı da tamamen aynı. Klasik Nikon menü yapısı. Bana her zaman mantıklı gelmiş olan menü yapısı. Yani neyi nerede bulacağınızı kestirebiliyorsunuz. Menüler içinde kaybolmuyorsunuz. Baktığım ilk özelliklerden biri gene işte batarya göstergesinin 5 kademe olarak verilmiş olması. İncelemesini yaptığım Z50'de bu 3 kademeydi. Biraz zorluyordu açıkçası. Zaten hani bataryası biraz az gidiyordu. Bir tedirginlik yaratıyordu. En azından öyle bir endişe vardı kafada. Bir de onun üstüne hani grafik bilgiyle böyle 3 kademe olarak belirtilmesi rahatsız edebiliyordu. Ama bunda 5 kademe olarak belirtilmiş. Yani zor durumda kalacağınız durum ihtimal azaltılmış diyelim. Type-C USB bulunuyor makine üzerinde. Bu USB ile kameranızı bilgisayara bağlayabildiğiniz gibi tabii aktarım da yapabiliyorsunuz. Bir diğer güzel özelliği de makinenizi buradan şarj da edebiliyorsunuz. Bunu batarya bölümünde değineceğim zaten tekrar. Makinede çift kart desteği var. Bunlardan biri XQ'de ve CF Express kartları kullanırken diğeri alışageldiğimiz SD kartları kullanıyor. Daha üst düzey beklentileri olanlar için üst düzey kartları da kullanabilirken standart günlük işlerimizde kullanabileceğimiz SD kart yuvası da var. Böyle olması bence de daha mantıklı.
Ama ileride bence SSD tarzı şeyleri görebileceğiz makinelerde. Bunların da boyutları giderek küçülüyor. Bence en güzel çözüm de o olacaktır. Dediğim gibi CF Express ve XQD gibi hızlı çözümlerin yanında SD kart gibi günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, çok yüksek video beklentisi olmayan ya da kart aktarımı için bilgisayar başında geçecek süreyi dert etmeyenler için SD kart seçeneği de mevcut. Ben ise iki kartı da kullanıyorum. Z6 için bir CF Express kart almıştım. SanDisk'in 128 GB'lık. Bir de D500'de kullandığım ikinci kartımı da burada kullanıyorum artık. Ben o kartı dolum olduğunda, yani ilk kart dolması durumunda devam edilmesi amacıyla kullanıyorum. Çeşitli opsiyonlar var burada biliyorsunuz. Şu ana kadar ilk kartımı doldurduğum bir durum olmadı. Malum pandemi dolayısıyla da çok sağa sola işte kuş gezisi veya farklı geziler yapamadım. O yüzden şu an 128'lik bana yetti. Burada şunu söyleyebilirim size. RAW çekilen fotoğrafların bir tanesi 26 MB civarında tutarken ortalama 4K 60 FPS olarak çektiğiniz bir videonun 1 saniyesi ise 35 ile 40 MB arasında değişen bir değere sahip. Yani siz 10 saniyelik bir video çekerseniz işte 350 ile 400 MB arasında bir değer olacaktır. Yani kart hesabınızı yaparken, ne tür bir karta ihtiyacım olur diye hesap yaparken bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Hazır yeri gelmişken SD kart ve CF Express kart arasındaki farkı gösterdiğim bir video hazırlamıştım. Bunları da size paylaşayım. Şu gördüğünüz videoları kanalımda aratarak izleyebilirsiniz. Bir başka videoda seri çekimle ilgili var. Orada yine kart performansı olacak. Onu da inceleyebilirsiniz. Bu iki video kart ihtiyacınızı belirlerken size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Makinemizin üstündeki ekran D500'de alıştığım bir DSLR ekranı kadar fazla fonksiyona sahip değil. Büyüklük olarak da belki 3'te 1'i, 4'te 1'i kabaca. Ama yeterli bilgiyi veriyor. Zaten vizörde ve LCD ekranda yeterli bilgi oluyor. Vizörden bakmadığımız zaman ihtiyacımız olan bilgiler LCD panelde gösteriliyor. Makineyi alma hedeflerimden birini full frame sensör olması olduğunu söylemiştim. Full frame yani tam kare sensöre sahip kameralar doğal olarak daha temiz görüntü sunuyorlar. Ben D500'den de memnundum aslında. Bir crop makine olmasına rağmen ihtiyaçlarımı güzel bir şekilde karşılamıştım bugüne kadar ama Z6-2'nin sensörü sunduğu fotoğraflar çok farklı. Belli ediyor kendini. Özellikle ISO değeri arttıkça fark hepten açılıyor. Karadeniz'de yaşıyorum. Hani burada ışık koşulları biraz kötü bizim için. Bir fotoğrafçıyı zorlayan nitelikte. O yüzden 1600'ler, 1000'ler, işte 1200'ler bu tarz ara ISO değerleri bizim için gayet olası, karşılaşabileceğimiz değerler. İşte bu noktada full frame bir kamera gerçekten avantajını ortaya koyuyor. Gece çekimlerinden de memnun kaldığımı söylemeliyim. Böyle çok fotoğrafik yönü ağır basan gece fotoğrafları çekemedim maalesef bugüne kadar. Deneme amaçlı yaptığım, ISO başarısını test etmek için yaptığım çekimlerde beni şaşırttı. Hem dengelemesi, stabilizasyonu hem de makinenin sunduğu ISO performansı beni şaşırttı. Elde çekimler yapmıştım bir de. Bunları videonun ilerleyen kısmında, ikinci bölümde sizlerle paylaşacağım zaten. Dediğim gibi gündüz çekimlerinde ise herhangi bir temizleme işlemi uygulamadan kullanacağım fotoğraflar oluşturuyor. Yani o işlemi de benim için bir zahmet olmaktan çıkarttı. Bir anlamda bana zaman kazandırdı. Bu da önemli bir şey. Bir diğer hedefim de videoydu. D500'ün video kalitesinden çok memnundum. Gayet keskin, detaylı videolar üretiyordu. Bir kuş fotoğrafçısı için, kuş gözlemi yapan biri için bu detayları görmek çok önemlidir. D500'le hem fotoğrafik manada hem de video manasında aradığım lezzeti alıyordum ama D500'de video kısmında özellikle fokus yaparken, odaklama yaparken biraz rahatsız edici durumlar oluyordu. Yani bu odaklama mantığı çok hoşuma gitmiyordu. O yüzden makineyi sürekli AFS modunda kullanıyordum video çekiminde. Yani netlemeyi yapıyordum.
artık makinenin netleme aramasını engelliyordum. Çünkü o odak arama kısmında görüntü kötüleşiyordu. O odak arama hareketi videoya yansıyordu. Hem de o lensin vermiş olduğu ses de videoya yansıyordu. O yüzden AFS moduna geçiyordum. Daha sonradan çıkan D780'de bu AF probleminin, yani ben problem olarak nitelendiriyorum, bu AF probleminin giderildiğini görmüştüm ve bir test videosu izlemiştim. Oradaki görüntü beni şaşırtmıştı. D780'i incelemek istemiştim o nedenle. Ve makineyi kendim kullandığımda da gerçekten videosunun başarılı olduğunu görmüştüm. Yani o odaklama mantığının tamamen değiştirildiğini görmüştüm. Bu çok hoşuma gitmişti. D780'e ilginiz varsa onunla ilgili yaptığım uzun soluklu videoyu da burada inceleyebilirsiniz. Z6 II video AF konusunda gerçekten beni tatmin etti bu manada. Hele kullanmış olduğum Z2470 S serisi lensle video çekimi yaptığımda herhangi bir titreşim, ses, hiçbir şey yok. Sıfır ve çok hızlı odaklama yapıyor. İmkan olsa ve çıksa, henüz çıkartmadılar öyle bir lens. Yani 500 milim Z tipi bir lens kullanmak isterdim. Yani onun daha muazzam olacağını düşünüyorum. En son 400-2.8 bir lens çıkartmıştı Nikon. Tabii rakam olarak bizim üzerimizde ama bir gün neden olmasın diye ekleyelim. Makinede sessiz çekim özelliği de var. Burada mekanik perde yerine elektronik perde kullanılıyor. Bu benim için arazide bazen işe yarayan bir özellik. D500'ün kulağa hoş gelen bir perde sesi olsa da kuşlar için bu biraz ürkütücü olabiliyor hele seri çekimde. Böyle bir durumla karşılaşırsanız ya da kendi dalınızla ilgili sessizliğin gerektirdiği bir durum olursa ya da yine mekanik perdenin oluşturabileceği titreşimi minimuma indirmek için ya da ortadan kaldırmak için bazı ihtiyaçlarınız olursa sessiz çekimi kullanabilirsiniz. Bu da işimize yarayan bir artı bizim için. Sessiz çekim özelliğini ayrıca timelapse gibi bir süreç şekline devam eden çekimlerde de kullanabilirsiniz. Video ile ilgili 4K 60 fps beklentim de vardı. Nikon'un teknik özelliklerde 60 fps sözü vermesine üzere beklentim karşılanmıştı ve sipariş vermiştim. Kısa bir süre sonra da zaten Nikon söz verdiği gibi 60 fps özelliğini bir güncellemeyle bize sunmuştu. Tabi videoda 4K 60 fps olarak çekim yaptığınızda 1.5x'lik crop yapıldığını unutmayınız. 4K 30 fps çekerken karenin tamamını kullanabiliyorsunuz ama 4K 60 fps'de böyle bir durum var. Video çekim süresi ise 30 dakika olarak sınırlandırılmış. Önceden 20 dakikaydı. D500'de mesela. Ve işte bu 60 fps'de çekilen görüntülerin bitrate oranı da yükseliyor. Ve muazzam videolar elde edebiliyorsunuz. Ayrıca gene video çekim esnasında LCD ekran üzerinde tıklamalar yaparak odaklamayı istediğiniz noktaya kaydırabiliyorsunuz. Burada DSLR'lardan bir avantajı daha var. DSLR makinelerde görüntü doğal olarak LCD ekrana aktarılıyordu. Oradan izleme yapabiliyordunuz ama burada yani aynasız bir makinede görüntüyü vizörden de izleyebiliyorsunuz. Bu bazen odaklamada avantaj sunarken bazen de aydınlık ortamlarda görüntünün görülmemesi gibi konuların önüne geçiyor. Bunu da bir artı olarak söylemem lazım. Video fotoğraf örneklerine daha sonra değineceğiz. Bahsetmiştim. Şimdilik bir virgül koyalım buraya. Az önce video çekimi sırasında vizörden çekim yapabileceğimizi söylemiştim. Bunun şöyle bir artısı daha var. Hem fotoğraf hem video için. Aynasız makinelerde görüntü kaydedilecek şekilde bize gösterildiği için yaşayacağımız bazı sürprizlerin önüne geçmesine yardımcı oluyor. D500'de fotoğraf çekerken bazı durumlarda makine -2'de, -3'de ya da aynı şekilde +2'de, +3'de gökyüzüne doğru yaptığım çekimlerde kalmış olabiliyordu. Bu tekrar makineyi aşağıya doğrulttuğumda bazı yanlış sonuçların oluşmasına neden oluyordu. Ya da çekim yaptığım değeri tam değerini tutturamamış oluyordum. -1 veriyordum ama
aslında sıfırla çekmem gerekiyormuş. Bu tarz şeyleri bazen farklı zor ortamlarda karıştırabiliyoruz. Kuş fotoğrafçılığında bazı özel durumlarda kestirmek zor olabiliyor. Bunların önüne geçiyor. Bu bence güzel bir avantaj. İşte Z6-2 ile çekim yaparken böyle bir durum olursa hemen pozlama telafisini ya da işte videoda problem yaşarsam, görürsem hemen ya da enstantaneyi, diyaframı hemen değiştirme ihtiyacı hissettiğimde ufak müdahalelerle doğru olan, gözüme daha hoş gelen çekim şartlarına ulaştırıyorum makineyi. Az önce de bahsetmiştim bu 2470'ten. Ben makineyi satın alırken kit olarak almıştım. Z6-2, 2470 f4 ve FTZ adaptörle birlikte almıştım. 2470 f4'ü aslında çok bir beklentim yoktu. Ama ilk çekimlerde itibaren beni şaşırttı doğrusu. Özellikle verdiği keskinlik bence çok başarılı. Hani f4 lenslere bir ön yargı var aslında hepimizde ama bende kırılmış oldu. Kullandığım diğer aynasız makinenin f4 lensini, 1670 f4 lensini mesela sevemiyorum. Çok yumuşak sonuçlar elde ediyor. Çok yumuşak sonuçlar oluşturuyor. Onu sevemedim mesela. Benzer bir durumu yaşar mıyım diye endişem vardı aslında. Ama Nikon'unki gerçekten çok iyi. Stabilizasyonu çok iyi. Kendi içindeki VRS'i çok iyi, başarılı ve sessiz bir lens. Herhangi bir fokus, işte odaklama sesi duyulmuyor. Bu yönlerden çok başarılı. Bir de sağlamlık konusunda beni özellikle memnun etti. Bir düşme problemi yaşadım aslında makineyle, lensle. Lensimi işim bittikten sonra çantaya koymadığımı fark etmiştim arabada giderken. Durup başına bir şey gelmesin diye onu çantaya koymak istedim. Ama biraz meyilli bir yerde durduğum için bagajı açar açmaz lens yere düşmüştü. Yani kaş yaparken göz çıkarma durumunu yaşamıştım. Ben onu kollamak için çantaya koyarken o yine kendim düşürmüştüm. Makine diyorum hep. Lens yere düşüp asfalta düşmüştü hem de. Bir iki kere de sekmişti. Artık tamam demiştim. Herhalde bir lens masrafımız çıkacak ya da bir tamir ücreti çıkacak diye. Ama lense baktığımda üzerinde bir çizgi, yamulma, işte kırılma, dökülme gibi bir şey görememiştim. Camında bir problem yoktu, çizik yoktu. Ondan sonra herhalde dedim çekimde bazı problemler yaşayacağım. İşte ne bileyim stabilizasyon çalışmayacak gibisinden. Hemen makineye takıp bir iki deneme yapmıştım. Gayet çalışıyordu. Güzel odaklama yapıyordu, işte stabilizasyonu çalışıyordu. Şaşırtmıştı beni. En son şeye ikna olmuştum. Artık demiştim ki muhtemelen çekeceğim fotoğraflarda şu an ekranda göremediğim bazı problemler fark edeceğim. Onu da artık yaptırırız diye arabaya binmiştim. Eve döndüğümde çektiğim fotoğraflarda da herhangi bir problem olmadığını gördüm. Tabir yerindeyse ağzım açık kalmıştı. Yani düştüğü yer 50-60 santim bir yer ama sonuçta asfalta düştü ve iki kere de yerden sekmişti. Yani bunu beklemiyordum açıkçası. Bu kaliteli yapısı için de Nikon'a teşekkür ederim. Şu makinenin lense oturtulması sırasında gelen tok sesi de zaten bir güven hissi vermişti bana. Duyalım onu bir de. Yani gerçekten daha böyle sağlam, işte hani o meşhur bir ifade vardır ya, Alman arabalarının tok kapı sesi tarzında böyle güven veren bir sesi var. Böyle bir tecrübede yaşamış oldum, paylaşmış olayım sizlerle. Kameramızda Expeed 6 işlemci var ve 2 tane olarak geliyor. Bu bize hız kazandırıyor yapılan işlemlerde. Fotoğrafların gösterilmesi bile çok kısa bir vakit alıyor. Bastığınız zaman play tuşuna, oynatma tuşuna bastığınız zaman hemen geliyor. İşte videoları oynatma istediğinizde kesintisiz sürekli oynatabiliyorsunuz. Video geçişleri, karttaki fotoğraf videolar arasında geçişler çok hızlı. Menüde gezinmeler, işte ne bileyim yaptığınız fotoğraf üzerindeki işlemler bile çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu da güzel bir avantaj olmuş bence.
Vizörle ilgili de şunu söyleyebilirim. Kalitesi gerçekten iyi. Video modunda ise vizörden baktığınız zaman çekim yapmazken görüntü çözünürlüğü pek yüksek değil. Yalnız kötü değil. Video kaydına başladığınız anda çözünürlük maksimum seviyeye geliyor. Bunu da muhtemelen enerji koruması için yapmışlar diye düşündüm. Ama vizörün çözünürlüğü, kalitesi gerçekten yüksek. Hem çekim, fotoğraf ve video çekim aşamasında hem çektiğiniz görüntüleri izleme aşamasında gerçekten tatmin edici sonuçlar veriyor. Ben başarılı buluyorum vizörü. Az önce de söylediğim gibi yoğun ışık olan durumlarda, ışığın arkadan gelme durumlarında LCD ekranı kullanamayacağım zaman bu yüksek kaliteli vizörden inceleme yapabiliyorum. Hem çekim hem çektiklerimi seyretme amacıyla. Uzaktan bağlantı D500'de de vardı. Ancak bu Z6-2'de daha stabil çalışıyor gibi geldi bana. Mesafe olarak da daha başarılı gibi. Ancak bu SnapBridge yazılımında bir güncelleme yapılmıştı. Bir seneyi aştı galiba. O yazılım güncellemesinden sonra makineye ilk bağlantı süresi biraz uzuyor. O rahatsız ediyor beni ama hani bu Z6-2'nin kendisiyle alakalı bir durum değil. Geçenlerde bir Yalı Çapkını videosu hazırlamıştım. Benim için de bir ilkti. Farklı bir tarzda hazırlamak istemiştim onu. Orada kuşun suya dalışını farklı bir açıdan çekmek istemiştim eş zamanlı. Bir yandan D500 kullanırken bir yandan Z6-2 ile de suya dalışını çekip onu yavaşlatmayı düşünmüştüm. Tabii bunu yakın bir mesafeden yapmam gerekiyordu. O yüzden aklıma işte uzaktan bağlantı çözümü geldi. Kabaca 10 metre uzaklıkta bulunan Z6'ya uzaktan bağlantı yaptım. Kuş istediğim yere geldiğinde ve suya dalış anını kestirdiğimde kaydı başlatmıştım. Ve istediğim sonuçları elde etmiştim. Eğer bu uzaktan bağlantı konusu olmasaydı o kaydı alamayacaktım. Ya da çok daha fazla emek sarf etmek zorunda kalacaktım. Bu uzaktan bağlantıda çekilen fotoğrafların hemen makineye indirilmesi tarzı seçenekler de var. Bunları ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz. Aynasız makinelerin en büyük handikapı batarya süresi. Özellikle bu küçük yapılmaya uğraşılan makinelerde bataryalar gerçekten az gidiyor. Çantamda bir makine sürekli bulunsun tarzında gezi yapanlar için belki çok etkilemeyecektir ama bizim gibi uzun soluklu çekim yapan yaban hayat fotoğrafçılarında batarya önemli bir kıstas. Z6'nın batarya konusunda beni üzmediğini söyleyebilirim. Tabii ki D500 kadar uzun soluklu gitmiyor bataryası ama bir günü tamamen çıkarttığım çekimlerim oldu. Bu çekim değerlerinden birkaçını paylaşırım sizlerle. Ben çekim yaparken hem video hem fotoğraf çekiyorum. Dolayısıyla hele bu 4K 60 fps özelliği geldikten sonra batarya ihtiyacı daha da artmış oldu. Ama buna rağmen beni üzmedi. Ayrıca D500'de kullandığım bataryayı da hem onun için aldığım yedek bataryayı da kullanabildiğim için benim için bir avantajı daha olmuş oldu Z6-2'nin. Yeri gelmişken buradaki bir dipnotu tekrar vereyim. Kameramızda tüm ENL15 tipi bataryalar kullanılabiliyor. ENL15B tipi yani D780 ile birlikte gelen bataryalar yine USB'den şarj edilebiliyor. Böyle bir artısı da var. İlk 15'ler USB'den şarj edilemiyor. Ama 15B'ler USB'den şarj edilebiliyor. Z6-2 ile gelen 15C'lerde ise makineyi şarj ederken aynı zamanda da kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu da zaman problemi yaşayanlar için, zor durumda kalanlar için güzel bir kurtarıcı, iyi bir özellik. LCD ekranın menülerde dahil olmak üzere dokunmatik olarak kullanılması hoşuma gitti. Menülerde artık yandaki şu düğmelerle yukarı aşağı sağa sola gezmektense elinizde kaydırarak dolaşabiliyorsunuz. Bir bilgi girişi yapacaksanız hemen klavyesini kullanarak oradan tuş girişini yapabiliyorsunuz. Fotoğraf incelemede uzun zamandır vardı. İşte büyütme, küçültme, fotoğraflar arasında gezme özelliklerini kullanabiliyordunuz. LCD ekranın kullanması artık daha pratik ve farklı avantajlar da sunmaya başlamış. İşte bunlardan biri de dokunduğunuz yere netleme yaptırabilmeniz. Ayrıca dokunduğunuz yere netleme yapıp fotoğraf çekilmesini de sağlayabilmeniz. Hani bu stack fotoğraf
dediğimiz işte farklı odak noktalarında fotoğrafları çekip onları tek bir kare gibi birleştirme yönteminde özellikle işime yarıyor. Bunun dışında özelleştirilebilir menü güzel. Sık kullandığım özellikleri buraya atıyorum. Arazide işte menüler içinde dolaşmadan hemen pat diye istediğim özelliğe ulaşıp onu o an ihtiyacım olan hale değiştirebiliyorum. Yine buraya atayabildiğimiz pick komutu ise manuel netleme yaparken netleme alanını bize mavi, yeşil, beyaz renklerde göstererek netleme yapmamızı kolaylaştırıyor. Info tuşundan bahsetmişken buraya bölünmüş zoom özelliğini atayabiliyorsunuz. Eğer bu info, ben buna info diyorum. İ ile başladığı için herhalde info diyesim geliyor. Bu info menüsüne bölünmüş zoom özelliğini atarsanız çekim sırasında bu özelliği aktifleştirdiğinizde ekran ikiye bölünüyor ve ikiye bölünen kısımlarda bir dijital zoom yapılıyor. Buradan odak noktasını istediğiniz yere ayarlayabiliyorsunuz. Mesela değişken uzaklıklarda objelere sahip bir çekim alanınız varsa hangi noktadan netleme yapacağınıza daha iyi karar verebiliyorsunuz. Bu da güzel bir dijital oyuncak olmuş. Sanırım ilerleyen zamanlarda bu tarz dijital oyuncakları daha çok göreceğiz. Gelelim dengelemeye. InBody Image Stabilization diye geçen, Türkçesiyle gövde içi görüntülü dengeleme olan özellik başarılı bir şekilde çalışıyor. Bunun detayına çok girmeyeceğim. Bununla ilgili özel bir video hazırlamıştım zaten. Orada tüm detaylarını bulabilirsiniz. Sadece burada söyleyeceğim. Normalle sport mod arasında çok bir fark göremedim. En azından şu an size anlatabileceğim kadar bir fark kalmadı aklımda. Dediğim gibi o videoda tüm detayları mevcut. Elektronik VR ile ilgili olan farkı da görebilirsiniz. O videoda Z tipi olmayan lenslerde nasıl dengeleme yapılacağından da bahsetmiştim. Orada 5 eksenli olarak kullanılmıyor. 3 eksene düşüyor ama lensin kendi VR'si ile birleşince özellikle kuş fotoğraflarında benim için muazzam sonuçlar elde edilmesine neden oluyordu. Burada bir detay var. Bu özelliği kullanmak için eğer F tipi bir lens, FTZ adaptörle birlikte F tipi bir lens kullandıysanız stabilizasyon menüden değil de lens üzerindeki VR tuşuyla aktif ediliyor. Bu da aklınızda olsun. Timelapse benim olmazsa olmazım. Alacağım bütün makinelerde 4K timelapse olmasına dikkat ediyorum. Bu makinede de 4K 60 FPS'den başlayarak Full HD seçeneklerine kadar geniş bir yelpazede timelapse yapabiliyorsunuz. Onunla ilgili de nasıl yapılacağı ile ilgili bir video hazırlamıştım. Örnekler de bulacaksınız. O videomu izleyebilirsiniz. Burada sözü fazla uzatmayalım. Yine aynı şekilde slow motion çekimler için de kolaylıklar sağlanmış. Bunun için henüz özel bir video hazırlamadım. Güzel çekimler yapmak istiyorum. O hazır olunca yine kanalımda paylaşacağım sizlerle. Makinenin ön tarafında bulunan fonksiyon tuşlarına atanabilen özellik sayısı çok fazla. Önceki makinelerimde nedense bu kısıtlı tutulmuştu. Her özelliği atayamıyorduk. Ama burada çok geniş bir yelpazeye sahibiz. Bir de hazır yeri gelmişken son yapılan güncelleme ile 1.30 güncellemesiyle sesli not özelliği makinemize dahil edilmişti. Bununla da ilgili bir video hazırladım. Nasıl aktif edileceği, nasıl ses kaydı yapılacağı ile ilgili tüm detayları o videoda izleyebilirsiniz. Daha bu video için özel olarak çektiğim fotoğraf ve videolarda telefonuma not almaktansa o özelliği kullanarak kayıt yapmıştım. Şimdi onlardan bir iki tanesini paylaşayım sizlerle. Bu son seriyi otomatik modda çektim. İnsan yüzü şeklindeydi. Aşağıya netlemiştim. Havada flu iken kuşu buldu ve netlemeye devam etti. Evet, bu da güzel bir özellik oldu bizim için. Şimdi geçelim seri çekim hızına. Gerçekten muazzam. D500'de 10 FPS'ye çıkınca çok büyük bir fark getirmişti bize. Crop makineler o zaman 7 FPS civarındaydı. 10'a çıkmak çok iyi gelmişti. Bunda ise 12 bitte tek kare
seçeneğini seçerseniz 14 FPS'ye kadar RAW olarak çekim yapabiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir hız bence. Ancak bunun yanında çok hızlı uçan kuşlarda her çekilen karenin başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. En azından ben öyle sonuçlar elde edemedim şu ana kadar. Biraz daha tecrübe edince belki düzelecektir durum. Buffer performansı da gayet iyi. Ben CF Express kullandığımda herhangi bir buffer problemi yaşamazken SD kart kullandığımda ise 90 kareye kadar RAW olarak çekim yapabiliyorum. İşte bunu da hazırladığım videoda görebilirsiniz. Az önce bahsetmiştim. Bu videoya mutlaka bir göz atın. Video çekerken fotoğraf kaydı da yapabiliyorsunuz. Ancak bu bir artı gibiyken bir yandan da bir eksisi var. Çünkü bu özelliği sadece 4K 30 FPS'ye kadar olan çözünürlüklerde kullanabiliyorsunuz. 4K 60 ve 4K 50 gibi seçeneklerde maalesef video çekerken fotoğraf kaydı yapamıyorsunuz. Uygun çözünürlüğe getirdiğinizde o anki çözünürlüğünüz neyse o çözünürlükte fotoğraf kaydı yapıyor. Ve bu kayıt yapılırken videonuz kesinlikle bölünmüyor. Güzel bir avantaj aslında. Ama keşke 4K 60'da da olabilseydi. Makinedeki AF modlarında geniş seçenek sunulmuş. Aslında ben şu an tam manasıyla bu AF modlarına alıştığımı söyleyemem. Ben epey zamandır yine tek kare özelliğini kullanıyorum. Çünkü otomatik AF'de yani ekrandaki tüm AF noktalarını kullanabilecek çekimde yanlış odaklamalar, istemediğim yere odaklamalar yapabiliyor. Hatta işte bahsettiğim ikinci bölümde bunun örnekleri var. Orada görebileceksiniz ne demek istediğimi. Şimdi biraz da eksi özelliklerden bahsedelim. Yani sevmediğim özelliklerden. Bu User 1, User 2 tarzı ayarlarda her şeyi kaydetmiyor nedense. Örneğin ben kuş için manuel modu kullanıyorum. Seri çekim istiyorum. Ama bir manzara çekerken işte diyafram öncelikli modu kullanmak istiyorum ve tek kare çekmek istiyorum. Seri çekime ihtiyacım yok. İşte bunları kaydederken mesela seri çekim özelliğini kaydetmiyor. Onu değiştirmem gerekiyor. Ne bileyim işte ölçümü de yanılmıyorsam kaydetmiyordu. Şimdi bunlar tabii çok da bir avantaj sağlamıyor sonuçta. Burada bir eksiklik var. Bir diğer eksiklik ise gece çekimi yapmak istediğimizde makine üzerinde etrafta bulunan tuşlara aydınlatma yapamıyoruz. DSLR makinelerde şu deklanşördeki halkayı bir tur daha döndürdüğümüzde bir aydınlatma, tuşlarda bir aydınlatma sağlardı. Bu yok. Bu bence bir eksiklik. M2 marka bir flaşım var. Bilenler bilir bunun detayını. Bu flaşla çekilmiş fotoğrafların egzifine bakarsanız Nikon SB900 olarak görünür. D500'de ve diğer önceki kameralarımda sorunsuz bir şekilde kullanıyordum. Ancak Z6-2'de bunu kullanamadım. Flaşın üzerinde makineye bağlantı olduğunu gösteren bir ifade beliriyor. Ancak makine flaşla ilgili bir tepki vermiyor. Bunu henüz çözemedim. Flash çok bir önceliğim olmadığı için de pek üstüne düşmedim açıkçası. Ama bir çözüm bulursam burada sizinle birlikte paylaşırım. Makineyi aldığımın birinci haftasında elektronik vizörde bir problem meydana gelmişti. Burada vizörün arkasında bir yakınlık sensörü var. Biz gözümüzü vizöre doğru yaklaştırdığımızda görüntü LCD ekrandan vizöre taşınıyor. Uzaklaşınca da tekrar vizörden LCD ekrana geçiyor. Bunda bir problem olmuştu ama bu da garantiden değiştirildi. AF seçenekleri arasında 3D ve işte D500'de bir de D750'de alıştığım çok da işime yarayan grup AF özelliği yok. Bunun yerine dinamik AF var ama hani onun yerini tutmuyor bence. Z9'da 3D AF özelliği getirildi. Belki bir güncelleme ile bize de getirilebilir. Güzel de olur. Video konusunda Z6-2'nin D500'e göre daha kararlı, daha hızlı ve daha kaliteli olduğunu söylemiştim. Özellikle AF konusunda daha başarılıydı. Ancak fotoğraf konusunda işler biraz değişiyor.
Yani aynasız olmasıyla ilgili muhtemelen D500 gerçekten fotoğraf içindeki objeyi bulup o noktayı netleme konusunda daha başarılı Z6-2'ye göre. Bir de şöyle bir durum var. Mesela dalda bir kuş çekerken eğer o dağı arkaya kaçırırsa, arkadaki bir ağaca kaçırırsa Z6-2 tekrar geriye getirip bulması çok zor. Hani bu tür durumlarda önce yere ya da işte bana daha yakın bir objeye netleyip ondan sonra kuşa yönlendiriyorum. Bu da tabii zaman kaybı yaratıyor. Biz zamanla yarışıyoruz bir yandan da yaban hayat fotoğrafçıları, kuş fotoğrafçıları. Bu yönden bir eksiği var. Yani belki tele olmayan geniş açı ya da diğer zoom lenslerde pek problem yaşamayabilirsiniz bununla alakalı ama işte dediğim gibi zamanın ön plana çıktığı, anlık gelişen olayların çok olduğu yaban hayatı ve kuş fotoğrafçılığında biraz önemli bir nokta. Bir diğer eksi de yine bizim işimize yaramayan özellikle vizörün ve LCD ekranın bir süre sonra kapanması. Çünkü enerjiyi de düşünmek zorunda üretici. Bu yönde de bir adım atmış. Makineye müdahale etmediğimiz kısa bir süre sonunda makine kendini kapatıyor. Tekrar açılması da bir 2 saniye kadar zaman alıyor. Mesela DSLR makinelerde görüntü sürekli aynadan bize geldiği için biz onu çoğu zaman dürbün niyetine bile kullanırız yani çekmesek bile. Mesela kuş izleriz. Ama bunda öyle bir şey yapma şansımız yok. Görüntü kapanıyor ya da bataryanın bitmesine razı geleceksiniz. Böyle bir handikapı var. Eğer böyle bir çekim yapma aşamasındaysam, kuşun özel bir hareketini bekliyorsam kapanmasın diye böyle ara ara küçük yarım deklanşörler yaparak, netleme yaptırarak makinenin kapanmamasını sağlıyorum. İşte bu da biraz yorucu oluyor. İşte sırf bu durumdan kaçırdığım bazı fotoğraflarım da oldu. Yaşadığım bir olumsuz özellik de kart ısınmasıyla ilgili oldu. Makinede hot kart övası aldım. Bunu bir kere yaşadım. O da az önce bahsettiğim Yalı Çapkını videosunu çekerken başıma geldi. 4K 60 FPS video çekecek şekilde makineyi kurmuştum. Ve o an güneşin altındaydı. Direkt güneşin altında epey bir zaman kalmıştı. Ve o çekimi bayağı uzun soluklu yapıyordum. Yani makine tek basışta mesela bir 8 dakika, işte 10 dakika, işte 15 dakika çekim yaptığı durumlar oluyordu. Çünkü o kuşun suya iniş çıkışı çok kısa sürede gerçekleşiyor. Hani bir kere inip çıktıktan sonra da hemen peşine gitmiyor. O anı kaçırmamak için sürekli çekim yapıyordum. Bir de kuş beni bayağı oynatmıştı o gün. Tam dalacak gibi yapıp vazgeçiyordu. İşte böyle bir anda hot kart uyarısı aldım. Ama ondan sonra tekrar bir daha karşılaşmadım bu durumla. Okuduğum bazı yurt dışı forumlarda da işte bu kullanılan CF Express kartların ısınmaya neden olabildiği söylenmiş. Bu durumda aklınızda olsun. GPS bilgileri SnapBridge üzerinden gene alınabiliyor. Dahili bir GPS'imiz yok. İşte bu da biraz yorucu oluyor aslında. İşte SnapBridge'de sürekli aktif olması gerekiyor. İşte ekrandan bakmanız gerekiyor. Yani keşke bir dahili GPS'i olsaydı. Benim daha çok işime yarardı. Yani sürekli aklımın bu tarz şeylerde olmasını istemiyorum açıkçası. LCD ekran hareketi D500'den bildiğimiz klasik açılıp, arkaya açılıp işte şu kısıtlı hareketi yapabilmeden oluşuyor. Yani Nikon P1000'de bunu bu şekilde açıp orada hareketi yapabiliyordu. Tekrar buraya katlanıp açık bir şekilde kalabiliyordu. Hem ekran korunmuş oluyordu hem ekstra birçok harekete sahip oluyorduk. Yani bunu niye kullanmıyorlar bilemiyorum. Bence en basit şey o. Yani bunu mesela Z6-2 ile kendinizi çekme şansınız yok. Karşısına geçip kendinizi göremiyorsunuz. Yaşadığım bir olumsuzluk da sensör açıkta olduğu için özellikle lens değişim esnasında tozlanma problemi yaşayabilirsiniz. Lens değişimini çok dikkatli bir şekilde yapın. Olur da tozlanırsa da tecrübeniz yoksa kendiniz müdahale etmeyin derim. Evet, şimdilik bahsedebileceklerim bunlar. Ben makineyi kullanmaya devam ediyorum. Olur da farklı tecrübeler yaşarsam yine bu videonun altında
Ya da ileride çekeceğim başka videolarda sizlerle paylaşırım. Ama şimdi ikinci bölümümüz olan fotoğraf ve video değerlendirme inceleme bölümüne geçmeden önce şunu söyleyebilirim ki geçen seneki alım aşamasında olsam şu anki aklımla gene Z6-2'yi alırdım. Evet, bu bölümü burada bitirelim. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. Öncelikle böyle özenerek çektiğim bazı fotoğrafları göstermek istiyorum sizlere. Onlardaki ISO durumunu, netliği göstermek istiyorum. Ondan sonra da hani çok böyle fotoğrafik anlamı olmayan ama işte deneme amaçlı çektiğim bazı fotoğraflardan bahsedeceğim. İşte bunlardaki özellikle girişte bahsetmiştim. AF başarısı ve ISO başarısı ön planda olacak benim için. Bunlara bakacağız. Bir de çekmiş olduğum bazı videolar var son bölümde. Hani onlarda nasıl takip edebilmiş objeyi bunları göstereceğim. Eğer sizin de sormak istediğiniz farklı detaylar varsa lütfen bana yorumlar bölümünden yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Şimdi sizi ikinci bölümümüzle baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet, şimdi ilk bölümümüzde bu sene çekmiş olduğum, bahar ve yaz döneminde çekmiş olduğum bazı fotoğrafları inceleyelim. Bu bir çütre. Bu fotoğrafı dinamik araya ile çekmişim. ISO 500 gördüğünüz gibi. Bu esnada kuşların bu tünekten kalkışlarını çekmek istiyordum. O yüzden 1/4000'e çıkartmıştım enstantaneyi. ISO tabii bu ışık için aslında yüksek ama enstantaneden dolayı fotoğrafı görüyorsunuz, arka planını. Buna bakalım. Bu da hemen hemen aynı anlarda. Diyafram daha düşük burada, 4.5 olmuş. Daha açık. Enstantane yine 1/4000. ISO 280'e düşmüş. Otomatikte kullanıyorum ben. Manuelde çektiğim için. Tabii bir öncekine göre birazcık daha temiz ama öbürü de çok iyiydi. Başka bakalım. İşte ISO 720'ye çıkmış. Detayları görüyorsunuz. Şöyle bir de karede görelim. Burada farklı olarak wide area kullanmışım. O yüzden bu netleme biraz büyük. Gayet iyi. Şuna bakalım. Burada 1/4000 yetmemiş. %100 bakalım. Temizliğe görelim en azından. Evet. Fotoğraf gayet temiz. Şuna da bakalım. Bu çütre erkeği. Burada herhangi bir beklentim olmadığı için 1/1600'e düşmüşüm. ISO da 320. Arka planın temizliğini, yorumunu siz yapabilirsiniz. Bence gayet güzel. Bunlar RAW, yani hiç oynanmamış ham halleri. Gayet güzel. Şurada başka fotoğraflar da olacak. ISO 140. Neredeyse bir programda düzenlenmiş gibi tertemiz. Şuna bakalım. ISO 140. Yani şu görüntü birçok temizleme programında ancak elde edilebiliyor. Çok temiz. Görüntü %100'de. Şimdi bu da Z6-2. Evet, yanlış bakmayalım. Şimdi Z50 olması lazım. Evet. Bu da geçen seneden Z50, yine 500 milim. Bakın burada ISO 1400. Kullanma oldukça bariz. İşte detaylarda biraz kayıp var. İşte bu crop sensörlü bir makine. Hemen fark ediyor. Tabii az önce baktıklarımızda maksimum 720 ISO görmüştük. Hani bu ikiye katladı. Gene crop sensör için gayet iyi ama hani bakın detaylarda biraz kayıp var. Evet, bakın ISO 400. Az önceki ISO 400'ü hatırlayın. Burada bakın detaylar yerine gelmeye başladı ama işte gene bir full frame kadar olmuyor. Evet, bu da güzel bir fotoğraf. 320 ISO. Bu üçünü size kıyaslama olsun diye gösterdim. Bakın 320'deki arka plan
Z62'de ne kadar farklıydı. Şimdi başka bir kuşu açalım. Bakın burada D500 ile çektiğim bir kuş. ISO 2800 ile çıkmış. Bahsetmiştim işte D500 de gerçekten iyi bir makine. Ama bakın işte detaylarda kayıplar olabiliyor. Yani ISO olarak kabul edilebilir şu. Herhangi bir yazılımda şunlar düzeltilir çok rahat bir şekilde ama işte şu detayları geri getirmeniz biraz zor. Evet bakın bu ISO 800. Geçen sene çektiğim ve çok beğendiğim bir fotoğrafım. Tünekteydi kuş. Oradan üzerinden bir sinek geçince birden ona fırlamıştı. Z6 ile birlikte onu yakalamıştım. 1/5000'de, ISO'da 800'de. %100 yapalım. Evet, yorum size ait. Evet, ISO 2500'de şu an. Gibi. Evet, benim en çok sevdiğim kuşlardan mavi gerdan. Önce bir fit bakalım. Kare bu şekilde. %100 yaptığımızda ISO 800 1/1000'de çekilmiş. İşte bakın gayet güzel bir fotoğraf. Yani buna %100 baktığımız için böyle görünüyor tabi. Hani kuşu tam kadrajlamış olsam ya da şurada bile hiç oynamadan paylaşılabilecek halde. Bizim amacımız şu an tüm detayları görmek. O yüzden inceliyoruz. Gayet güzel. Evet, bu fotoğrafım çok beğenilmişti. ISO'nun 1800'e çıktığı bir fotoğraf. Şurada hafif noise'ler var. Günün ilk ışıkları. ISO'muz 560 verilmiş. Yine temiz bir fotoğraf. Şurada fit hali. %100 yapalım. Başka. Evet, o civarlar gene. Sabahın ilk ışıkları saat 5:40. ISO 720 olmuş gene. Evet, burada birazcık artmış noise. Gürültü. Ama yine güzel. Evet, bu kuşa video çektiğim için fotoğrafını alamamıştım. Hemen kaçmıştı. Ama görelim onu da hazır gelmişken. ISO 250. Gayet temiz bir fotoğraf. Burada daha kuyruk sallayan olacak. Evet, bu da zor koşullarda, yani karanlık bir ortamda çekilmiş bir fotoğraf. ISO 1000 vermiş. Arka planını görüyorsunuz. Ama kuşun detaylarını da görüyorsunuz. Yani burada hem arka plana hem de kuşun detaylarına bakmak lazım. Şöyle ekrana sığdıralım bu şekilde. Evet, bir alakarga. %100 hali bu. ISO 250. Detayları görüyorsunuzdur. Fon da belli. ISO 250 zaten. Şurada bir yağış zamanlarında çektiğim fotoğraf vardı. Onlara da bir bakayım. Evet, burada kuşun kalkış anını çekmek için enstantaneyi iyice düşürmüştüm. 1/20. Bazı özel pozlar yakalamayı hedefliyordum. İşte onlardan biri de buydu. O yüzden ISO'da 320'ye düşmüş zaten. Kapalı, attı. Yağışlı bir hava. Yağmur damlalarını da görüyorsunuzdur. Gayet güzel, temiz bir fotoğraf. Bu da aynı şekilde. Burada 1/40 yapmışım. ISO 640'a çıkmış doğal olarak. Evet, gayet temiz, net. Şuna bakalım. Evet, bakın ISO 1600.
Arka planda hiçbir şey yok. Tertemiz. ISO 4000. Evet, şu an %100'de ISO 4000 bir fotoğrafa bakıyoruz. Yani şunu herhalde biri sorsa işte 600, 700, 800 ISO civarında bir şey söyleriz herhalde. Ama şu fotoğraf ISO 4000. 3200. Bu da 2200. Şimdi bu fotoğraflar böyle. Bir de makinenin odaklamasını, netlemesini test etmek için çektiğim fotoğraflar var. Onlarda hani çok fotoğrafik yön yok. Aynı şekilde gece çektiğim daha yüksek ISO'lardaki başarısını görmek için ya da aynı şekilde aynı zamanda dengeleme başarısını görmek için çektiğim fotoğraflar var. Şimdi onlara geçelim. Evet, şimdi çeşitli zamanlarda çektiğim fotoğraflar üzerinden değerlendirmeye başlayalım. Örneğin bu fotoğrafta auto-araya modu kullanılmış gördüğünüz üzere. Lens olarak 500 mm, AF-C fokus modu seçili. 5.6 diyafram ile 1/800 shutter'da enstantane ile çekilmiş. Gördüğünüz gibi makine şu 7 kareyi kullanarak netlemeyi belirlemiş. %100 yaptığımızda da zaten görüldüğü üzere bu kısımlar, özellikle de ayak kısmı netken, başında bir hareket var zaten, birazcık da o netsiz kalmasını sağlamış. Bir sonraki karede gene arzu ettiğimize yakın bir noktayı netlemiş. Evet, bir diğer karede focus point görünmüyor ama fotoğrafı netleyebilmiş. Bir sonrakinde ise önce tam ekran sığdıralım. Sakal Mekke'yi netlemiş. Herhalde ona doğrultmuşuz. Kadrajın da ortasında gibi zaten. Ama bir sonraki karede öndeki karabaş martıyı netlemiş. Bir sonrakinde de gene onu netlemiş. Netliği de kontrol edelim. Evet. Şuradan takip edebilirsiniz. Değerleri de gösteriyor. Netlemesinde problem yok ama işte tekrar fit yapalım. Burada Sakar Mekke'deyken bir sonrakine bunun Karabaş Martı'yı netlemiş. Yine Karabaş Martı. Bir diğer dizide aslında mükemmele yakın bir netleme seçmiş. Karabaş Martı'nın suya iniş anına seri çekim yapmıştım. İzleyelim. Bir yandan da netliğe bakacağız şimdi. Evet. Şu son karede öndeki martıya almış netliği. Ama baştan gelip netlemesini kontrol edersek doğru. Gene bakıyoruz. Doğru. Keskin. Yine ortalayalım. Yine doğru. Yine doğru. Doğru. Bu da doğru. Burada sadece öndeki kuşa netlemeyi almış. Burada ise fokus noktası göstermemiş. Bir başka diziye bakalım şimdi. Ekrana sığdıralım. Martı'yı bulabilmiş. Gene otomatik fokusta. Amacım biraz otomatik fokusu test etmekti zaten. Yoksa bunları tek nokta ya da dinamik noktayla daha rahat bulabiliyor. Ama ben ortamın karışık olduğu, mesela şu aşağıdaki gibi birazdan kuş aşağıya da inecektir diğer fotoğraflarda, bir sonraki serilerde. Hani oradaki durumunu merak etmiştim. O yüzden otomatikle bakıyorum. Değerleri siz buradan kontrol edin. Kadraj bu. Şimdi bunu yine %100 yapalım. Netlik doğru. Doğru. Burada hafif kaçmış gibi biraz flu görünüyor. Yani
Kusursuz değil en azından. Evet. Netlemeler doğru. Yani bir de şunu da bakmak lazım. Hani bu kadar büyük bir kadrajda kuş çok küçük kalıyor. Fotoğraf açısından zaten doğru bir çekim değil. Burada amaç hani böyle bir kadrajda objeyi yakalayabiliyor mu? Onu test ediyorduk. Yine de netliğimizi kontrol edelim. Evet. Burada kanadın ucundan yakalamış. Bunlar hep doğru. Burada fokus dışarıda kalmış. Kuşta da ondan dolayı bir hafif bulanıklık var. 1/1600. Aslında birazcık daha hızlı olması lazım. Yani bunu 2500-3000'lere getirmem lazım. İşte az önce bahsettiğim buydu. İşte dolu kadrajda kuşumuz burada görüyorsunuz. Bu zor bir senaryo. Şu kadar bir kadrajda kuş çok küçük. Hani netleyememesi daha olası gibi. O da zaten netlememiş ama burada solda bir yeri netlik bulmuş. Ya bunu netleseydi açıkçası şaşırırdım. Şimdi kadrajı biraz daha dolduran bir kuşla bakalım. Burada net focus point görünmüyor ama bu da net. Şunu da bir %100 yapalım yine. Burada focus pointlerimiz gelmiş. Kuş net. Focus pointler doğru ama kuşta hafif bir fluluk var. Bu da çok net değil. Burada kaçmış biraz fokus. Bu hareket etkisi değil. Burada fokus hatası var. Burada da fokus hatası var. Kadrajı da görelim. Tabii bu hızlı uçan bir kuş. Ama gene de bunu netlemiş olması lazımdı. Burada fokus vermemiş. Nispeten şu en son 3 kareye göre daha doğru bir fokus var burada ama yine de kusursuz değil. Evet, flu. Burada doğru bir fokus var. Flu. Bu da flu sayılır. Evet, bu doğru kabul edilebilir. Bu da flu. Bunu doğru kabul edebiliriz. Işık da problemli zaten burada. Yani fotoğrafik açıdan bakmıyorum. Sadece odağı bulma yeteneğini test ediyorum. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Yani bu saatlerde fotoğraf çekilmez zaten. Hele kuş asla. Şimdi başka bir seride. Evet, kuş net. Burada focus point göstermemiş ama kuş net. Burada tam arkasından yakalamış ama gördüğünüz gibi kuş net. Gene net. Şöyle küçültelim. Evet, net. Burada fokus yaptığı nokta net ama kuşun ön kısmında net değil. Burada kadraj iyice zorlaşmış artık. Yani evet, bunu da net kabul edebiliriz. Başarılı bir fotoğraf değil tabii ki. Bu da net. Evet, şimdi bu da başka bir seri. Kuş dönmüş, bize doğru geliyor. Çapraz yönde geliyor. Bakalım. Evet. Gayet net. Bu saçma ışığa göre sonuç iyi. Bu da öyle. Burası da aynı şekilde net. Bu da tamam. Şöyle hızlı geçeyim. Bunları durdurup inceleyebilirsiniz. Bu net değil.
Kabul edilebilir. Evet, burada önümüze başka bir kuş daha gelmiş. Buna rağmen netlemeyi yapmış, bırakmamış. Evet, da net bir fotoğraf. Net değil. Net. 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 Evet, bunlar da netliği yakalamış. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Çok da boğulmayalım aynı fotoğraflarda. Şöyle rastgele bakayım. Evet, bakın bu da net yakalamış. Dışında kalmasına rağmen kabul edilebilir. Burada da yakalayamamış. İşte bahsettiğim durum buydu. Yani şu denizdeki dalga kırılmalarından dolayı oluşan renklere mi diyelim artık neyse. Bunları da bir obje olarak görüyor. Onları netleyebiliyor. Bakın mesela burada buraya netlemiş. Denizin daha dalgalı olduğu durumlarda daha çok yanılabiliyor. Bugün yani o an nispeten durgun bir deniz varmış. Bu da kadrajın dışına çıkmak üzere. Evet, burada artık kabul edilip focus point de vermemiş zaten. Burada gene yakalamış. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Bunlar netliği kabul edilebilir seviyede. Şu biraz. Evet. Bu da net. Net. Şöyle geçiyorum. Siz bunları durdurup bakabilirsiniz. En azından netliği korumuş. Bakın yine dalgaları netlemiş. Bakın burada kuşu netlemiş ama kuşu bulmuş diyelim. Bulmuş ama netleyememiş tam. Fokus hatası var. Burada da sakar makineleri netlemiş. Mesela bunları netlememiş ya da şunu netlememiş ama burayı netlemiş. Burada da şurada oturan kişiyi netlemek istemiş ama o gene şu sol alttaki kısmı netlemiş. Bir kare daha çekmişim. Burada da gene soldakini netlemiş. Soldaki bölümü. Yani adamı bulmamış. Burada bir aksiyon var. Martı denizden bir parça balık ya da ekmek almış ya da dalmış en azından. Burada ağzında bir şey görünmüyor. Yalnız burada fokus modunu değiştirmişim. Geniş alan AF'ye geçmişim. Ortada tutmuşum. Sonuçlar da doğru. Evet, bakın. Burada bir tane kaçırmış. Çünkü yani kuş bunun dışında kaldığı için buraya netlemiş. Burada benim doğrultma hatam var muhtemelen. Evet, bakın. Doğru. Kuş da kadrajı zaten yeterince doldurmuş. Net. Bu da net. Bu da net. Evet, bakın şimdi başka bir burada suya dalıyor galiba. Bakın bunların hepsi net. Bakın bunların hiçbirinde kaçma olmamış. Şuna bakalım.
Evet, net. Net. Bu makineyi ilk aldığım zamanlar zaten 5 Mart. Burada dinamik araya modunu kullanmışım. Biliyorsunuz burada şu ortada bir nokta var. Şunun kenarlarında işte 8 tane daha nokta var. O şekilde şu bölümü netliyor. Kuşun tam üstünde değil ama netleme doğru. Evet, burada yakalamışım. Bu da doğru. Evet, şöyle geçeyim. Bunlar doğru. Evet, burada karabatağı netleyebilmiş. Tek nokta AF'ye dönmüşüm. İşte makineyi test ediyorum demek o zamanlar. Şunu %100 yapalım. Evet, net. Burası da net. Bu da net. Bu da net bir fotoğraf. Evet. Evet, bakın burada aslında kuşun üstünde ama gene arkaya netlemiş. O muhtemelen işte bir önceki karede arkaya netli olduğu için oradan devam etmiş. Evet, bu da ISO 20.000'miş. Bayağı kumlu çıkmış. Evet. Şimdi gece fotoğraflarına biraz bakarsak. Ben bu fotoğrafları elde çektim. Makineyi zorlamak için yanıma tripod almamıştım. Yani ISO'nun yüksek değerlerdeki performansını görmek istedim. Şu kareyi 100 ISO'da çeksek zaten mükemmel sonuç vereceği bariz. Elde çekimde ne elde edebiliyorum ona bakmak istedim. Şu an 5.6, yani diyaframı bile sonuna kadar açmamışım. 1/25'e ayarlamışım. ISO 8000'deki değere bakalım, mesela %100 yapalım. Bakın 1/25 elde çekmeme rağmen herhangi bir titreme yok. Bu bir kere titreşim engelleyici sistemin ne kadar başarılı çalıştığını bize gösteriyor. Ve gökyüzü tarafında oluşan kumlanma da bu kadar. Şu an %100 boyutta. Bakın ağacın dallarında herhangi bir titreme belirtisi yok. Yani şu kare daha düşük enstantane ile bile çekilebilirdi. Hem f4 yapabilirdim. Hem bunu 1/10'a kadar düşürebilirdim. O zaman şu ISO 2500-3200'lere kadar gerilerdi. Ve daha da temiz bir kare oluşurdu. Burada ışığa karşı çekim yapmışım. 7200 ISO 1/60 vermiş. Buna da %100 bakalım. Yani bu kadar az bir ışıkta ve direkt makineye gelen bir ışık var. Yani şunlar gayet kabul edilebilir sonuçlar. Burada ISO 10.000'e çıkmış artık. 6.3 yapmışız. Bakın ISO 10.000. Yine sığdıralım. Yani şunu herhangi bir yazılımda işlesek çok güzel bir sonuç elde ederiz. ISO'yu 11.400'e çıkartmışız. Bakın. Renklerde bir bozulma yok en azından. Tabii ki kumlanma arttı. Ama renkler doğru ve yine 1/25 olmasına rağmen titreme yok. Evet, şimdi burada ISO 4500'e düşmüş. Tam haline bir bakalım.
Evet, o aradaki engeller çıkmış. Netlemeyi de buraya vermiş. Bakın neredeyse adamları netleyebilsek onlar bile çok net bir şekilde çıkacak detaylarıyla. Yani şurada koltukların detaylarına bakın. Şuranın detaylarına bakın. Evet, 25600 ISO. Tam haline bakalım. Bu. Yani şu fotoğraf eksi bile pozlanabilir. Ha bakın 1/15. Ona bakalım. Bakın 1/15'te dallarda, şu demirlerde bakın herhangi bir titreme yok. Stabilizasyon çok iyi çalışıyor. Bu 24-70 f4 lens. Ne kadar düzgün. Tabi fotoğrafik manada hiçbir şey ifade etmiyor bunlar. Şöyle gezdireyim fotoğrafı. $3200. Bu kaçtı? Bu 9000'di. Aynısının 3200 olanı F5 oldu. 1/30. Bakın nasıl yerine oturuyor. Bakın şu uzaktaki dallarda bile titreme yok. 1/30 elde. Buna bakalım. Yine 25600. Gökyüzü bir sürü noise ile doldu. 25600 ISO. Şöyle ilerleyeyim. Evet, bu da 25600 ISO. Evet, bakın gene 1/15. Yani şu binalardaki çizgilere bakın. Hiçbir fluluk, hareketten doğan bir bulanıklık etkisi yok. Ama tabii ki 25600 ISO artık. Bir de ışık çok kötü. Noise dolu. Bu da aynı kare. Bu da 1250 ISO'da çekilmiş gündüz vakti bir fotoğraf. Test amaçlı. Yani şu sonuçlar gayet iyi. Şimdi bir de videolara bakalım. Bunları ben videonun kendisine koyarım. Şimdi ekran görüntüsü şeklinde olmasın. Burada bir sürü video var. Bunları onun içine koyarım. Sizinle paylaşacağım. Şurada görmüş olduğunuz birkaç tane video var. Bunları çeşitli yine fokus modlarıyla denemiştim. Onları size açıklayacağım. Şu an hedef kitlemeli. Kuşun göz hizasında takibi bırakmıyor. Yandan martı geçti, ona odaklanmadı. Sakar mekeği takibe devam ediyor. Hop, daldı. Şu an odak arıyor ve bulamıyor tabii ki.